Osmanlı Devleti 16. yüzyıl sonunda duraklama dönemi dediğimiz bir sürece girdi. Kurumlardaki bozulmalar yolsuzluklara, toprak gelirlerinin azalmasına, askeri açıdan zayıflamaya sebep oldu. Bu dönemde devlet hala ihtişamıyla ayakta ancak bazı ekonomik sorunlara da çare bulunamıyor. Bütçedeki büyük açık 17. yüzyılda daha da belirginleşti. Öyle ki giderler gelirlerin 3 katına çıkmıştı. Avusturya ve İran ile yapılan savaşlar, Celali ayaklanmaları devleti çok yıpratmış ve ekonomiyi iyice bozmuştur. 1. Ahmet zamanında Avusturya ile yapılan savaşlara son verilince biraz rahatlama olmuş ve barış dönemine girilmiştir. Ancak bu dönem kısa sürmüş, Sultan Ahmet'in ölümünü takip eden 6 yıl içinde toplam 4 padişah değişmiştir. Yine bu yüzyılda Ukraynalı Kazaklar tarafından Karadeniz kıyılarına saldırılar olmuştur. İstanbul'un kuzeyine, Boğaziçi'ne kadar gelen Kazaklar yağma yapmış, hatta Tarabya kasabasını da ateşe vermişler. Ekonomik sorunlarla ortaya çıkan Celali isyanları da şehrin çevresinde güvensizlik yaratmıştır. İstanbul'un belki de en sıkıntılı dönemleri 17. yüzyılda yaşanmıştır. İstanbul şehrini 4 bölge olarak düşünebiliriz. Suriçi, Eyüp, Galata ve Üsküdar. Her bölge ayrı bir kadı tarafından yönetilirdi ve Osmanlı kadılıklar arasında en üst derece olarak kabul edilirdi. Suriçi, Dersaadetli olarak adlandırılan tarihi yarımada dediğimiz yer. Topkapı Sarayı, Ayasofya ile birlikte İstanbul'un nüfusunun büyük çoğunluğu burada yaşamaktaydı. Eyüp, Suriçi'nin bitişinden İstanbul'un batısında kalan Çatalca'ya kadar olan bölgeyi kapsayan bölgeydi. Eyüp, İstanbul'un dini merkezi gibiydi. Padişahlar Cuma selamlığına Eyüp Sultan Türbesi'ne giderlerdi. Galata ise bugün Galata Kulesi'nin de olduğu Haliç'ten Karadeniz kıyılarına kadar olan bölgedir. Burası ithalat ve ihracat işlemlerinde merkeziydi aynı zamanda. Üsküdar ise İstanbul'un Anadolu yakasındaki durak noktasıydı. Burası Anadolu'dan İstanbul'a gelen ürünlerin aktarma yapıldığı, aynı zamanda tarım yapılan bir yerdi. Bölge kadılıkları içerisinde mahalleler bulunuyordu. Mahalleler birbirinden kesin çizgilerle ayrılmıştır. Osmanlı mahallesi bir cami, mescit etrafında kurulmuştur. Mahalle pek çok konuda bir bütün olarak kabul edilmiş ve çeşitli sorumluluklar verilmiştir. Müslüman mahallenin başında imam bulunurdu. Saraydan gelen emirler bölge kadısı tarafından imamlara söylenirdi. İmam pek çok açıdan mahalleden sorumluydu. Gördüğü sorunları kadıya bildirir, mahalleliyi yakından tanır ve gelen yabancıları tespit etmeye çalışır. O zamanlar bir mahalleye taşınabilmek için mahalleden birinin de kefil olması gerekirdi. Mahalleler genelde homojen yapıdadır. Aynı din ve etnik kökenden gelen insanlar bir aradaydı. Bazı mahallelerde birkaç millet yan yana yaşamaktaydı ancak tam anlamıyla bir kaynaşma söz konusu değildi. Milletler kendi toplulukları ile beraber yaşıyorlardı. Zenginlerin saray ve konakları At Meydanı Ayasofya yakınlarında, Divan Yolu Caddesi üzerindeydi. Halk mahalleleri ise Haliç boyunca Edirnekapı Beyazıt hattının kuzeyinde, Aksaray Yenikapı tarafında bulunuyordu. İstanbul'u çepeçevre saran surlar şehrin semtlerine de isim vermiştir. Evliya Çelebi'ye göre şehrin 26 kapısı bulunur. Bu kapılar şehir surlarının geçiş noktalarıdır. Topkapı, Edirnekapı, Yenikapı, Eğrikapı gibi isimler bugün hala aynı semtlerde kullanılmaktadır. Bir seyyahın dediğine göre İstanbul sokaklarının hiçbirinin adı olmadığından gidilecek yeri bulmak için semtin adını ya da çevredeki herhangi bir caminin adını vermek yeterliymiş. İstanbul'da ticaretin yoğunlaştığı yerler Eminönü ve Kapalı Çarşı'ydı. Han ve kervansaraylar da bu bölgelerde yoğunlaşmıştı. İstanbul'un zengin bir ticaret hayatı vardı. Pek çok meslekten esnaf loncalar halinde örgütlenmişti. Esnaf alaylarında her meslek loncasıyla beraber yürüyüşe katılır, kendi sanatını gösterirdi. Milletler de farklı mesleklerde uzmanlaşmıştı ya da onların elindeydi diyebiliriz. Deniz işleri, özellikle balıkçılık, meyhanecilik gibi meslekler Rumlar tarafından yapılırdı. Ege ve Akdeniz ticaretinin çoğunluğu Rumlardaydı. Yahudiler hekimlik, sarraflık ve ticaretle ilgilenmişler. Özellikle uluslararası ticarette Avrupalılara aracılık etmişler. Ermeniler bakkal, pastırmacı gibi işlerin yanında ipek ticaretiyle de ilgilenmişler. Çeşitli tahminlere göre şehrin nüfusu 800 bin ile 1 milyon arasındadır. O dönemki pek çok Avrupa başkentinden daha kalabalıktır İstanbul. Hatta bu nüfus artışını durdurmak için çeşitli tedbirler alınmıştır ancak yine de göç engellenememiştir. Toplam %40 civarında gayrimüslim nüfus olduğu tahmin ediliyor. Bu nüfus içerisinde büyük çoğunluğu Rumlardı. Sarayın sünnet ve düğünleri bütün şehirde büyük coşkuyla kutlanırdı. Günlerce süren eğlenceler, Hacivat, Karagöz oyunları, esnaf geçitleri yapılırdı. 17. yüzyılın İstanbul'unda Müslümanlar için hayat sabah namazı ezanıyla başlardı. Günün temposu namaz vakitlerine göre belirlenirdi. Güneş ışıklarıyla başlayan gün, güneşin batışıyla sona ererdi. Ramazan ayı dışında akşam dışarı çıkılması yasaktı. İçecek olarak genellikle kahve, boza ve şerbet içilirdi. Bir gezgin Türklerin yemekte genelde su içtiklerini yazmış.
17. yüzyıl İstanbul'unda kahvehaneler yaygınlaşıyordu. İnsanlar bozahane, meyhane yerine kahvehanelere gitmeye başlarlar. Tütünün de İstanbul hayatına girmesiyle birlikte kahvehaneler hedef tahtasına koyulmuştur. Sultan 4. Murat döneminde idam cezalı tütün ve alkol yasakları verilmiş, kahvehaneler kapatılmıştır. Cezası ölüm olduğu halde yine de yasağa uymayanlar olmuştur. İnsanlar bir yandan vakit geçirmek, sosyalleşmek, eğlenmek için kahvehanelere gidiyorlardı. Meddahlar ve kıssahanlar kahvehanelerde İskendername'den, Battal Gazi'den hikayeler anlatırlardı. Aynı zamanda taklit de yaparlardı. Bir de saz eşliğinde şiir okuyan aşıklar vardı ama en sevilen gösteri Hacivat ve Karagöz oyunu olmuştur. Şehir halkının en sevdiği eğlence kıra gitmekti. Kağıthane, Göksu Deresi yakınları İstanbullular için mesire yeriydi. Maddi durumu iyi olanlar Boğaziçi'nde ya da adalarda yazlık sahibiydiler. Ulaşım şehir içinde atlarla, atlı arabalarla ve Boğaz içinde kayıklarla yapılırdı. Evliya Çelebi İstanbul'daki camileri anlatırken hep Ayasofya ile kıyaslar. Ayasofya'yı anlatırken şöyle bir cümle kurmuştu. Hala insafla bakan hayretler içinde kalıp bütün şekilleri canlı sanırlar. Bu cümlede kubbedeki melek ve insan resimlerini anlatmış. Sütunların köşelerindeki melek resimlerinin 4 büyük meleği tasvir ettiğini söylemiş. Ayasofya 17. yüzyıla gelindiğinde 4 minarelidir. 1. minareyi Fatih, 2. minareyi 2. Selim yaptırmış, 3. ve 4. minareler ise 3. Murat tarafından yaptırılmıştır. İnsan eliyle İstanbul'un başına gelen en büyük felaket yangınlardır. 17. yüzyılda yaşanan 3 büyük yangından söz edebiliriz. 1633'te 20.000 ev yanmış, 1660'ta çıkan yangında 4.000 kişi ölmüş. 1693 yangınında ise onlarca cami, 2.000'den fazla ev ve dükkan harap olmuş. Evlerin ahşap olması küçük bir alevin mahalleye yayılmasına sebep olmuştur. Hatta bir yangının kahvehanede nargile içenlerin ateşinden çıktığı söylentisi sonucu kahvehanelerde kapatılmış.